Bu eğitimimizde mantar sporuna karşı azami önlemleri alarak üretime nasıl başlayacağımızı anlatacağım. Zamanında bana bu olayı ciddi anlatan olmadı veya o kadar üretmek istiyordum ki bunlar bana söylenirken duymuyordum ve maalesef ki zamanında önlem almadığımdan dolayı işi 2 yıl yaptıktan sonra bırakmak zorunda kaldım. Tabii solunum konusunda sıkıntısı olanlar sporların yarattığı alerjiden normal insanlara göre daha fazla etkilenirler. Böyle bir şey de var. Bazı insanlar göreceksiniz, maskesiz üretiyoruz, bir şey olmuyor diyecekler. Kesinlikle itibar etmemenizi tavsiye ediyorum ve sağlığınızın her şeyden daha değerli olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Kısacası sizin de başınıza bunlar gelmesin diye kursun başına dahil etmek istedim. Şimdi her şeyden daha önemli olan sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir bir üretimi nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlatacağım. İsterseniz ilk olarak bu işte nasıl zarar görebiliriz bunu anlatayım. İlk olarak kompostlarımızı bir güzel üretimhanemize koyuyoruz. Ardından sarım bitiyor ve mantarlar çıkıyor. İşte tam da burada üretimhaneye giriyoruz ama maskesiz giriyoruz. Küçük öksürükler başlıyor. Tabii siz bu arada sevinçten takmıyorsunuz. Ardından birkaç gün üst üste üretimhaneye bu şekilde giriyorsunuz. O da ne? Artık daha fazla öksürüyorsunuz. Ve bu aşamada aklınıza maske geliyor. Ve maskenizi alıyorsunuz, ardından maskenin alerji oluştuktan sonra bir işe yaramadığını anlıyorsunuz. Diğer üretimden sonra işin sağlığınıza zarar vereceğini anlayıp üretimi bırakıyorsunuz. Benim hikayem de bu şekildeydi. Bu alanda sporların yarattığı alerjilere maruz kalmayıp rahatça üreticilerin üretim yapması için bir liste hazırladım. Alınacaklar ve yapılacaklar listesi. İlk olarak alınacaklar listesiyle başlayalım. Bunları bir köşeye not etmenizi tavsiye ediyorum. Üretime başlamadan önce kesinlikle ama kesinlikle alınması gereken eşyalar. İlk eşyamız M3P3 %99,97 partikül tutma özelliğine sahip 3 mikron filtre ve filtre ile uyumlu tam yüz maskesi. Alerjiyi gözünüz, ağzınız veya burnunuzla alabileceğinizden dolayı tam yüz maskesi öneriyorum. İkinci eşyamız üretimde sürekli kullanabileceğiniz bir tulum olacak ve üçüncü olarak da üretimhaneye girerken kullanacağımız elbiseler olacak. Malzemelerimizi aldık. Peki şimdi başka neler yapmamız gerekiyor? Onları listeleyelim hemen. Üzülerek söylüyorum ama sakalınızı kesmeniz gerekecek. Çünkü maske sakal üstüne takıldığı zaman hava boşlukları oluşturur ve maske bu açıdan çok etkisiz kalmış olur. Bu yüzden buna dikkat etmeniz gerekecek. İkinci maddemiz maskemizi, elbisemizi ve tulumumuzu giyiyoruz. Giydiğiniz maske, tulum ve elbiseler mümkünse oturduğunuz yerden uzak olsun. Ve elinizden geldiğince üretimhaneden çıktıktan sonra duş alın. Üzerinize yapışan sporları temizlenecek ve içiniz rahat bir şekilde üretime devam edebileceksiniz. Üçüncü maddemiz üretimhaneye geçmeden önce mantarhanenin havasını fan yardımı ile yenileyin. Genellikle girmeden önce 30 dakika fanları çalıştırmamız yeterli olacaktır. Dördüncü maddemiz mantarları tam olgunlaşmadan 8-10 santim çapındayken toplayın. Bu hem ağırlık kaybını azaltacak hem mantarın daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak hem de spor salınımı düşük olan anda toplayacağınız için mantar sporundan etkilenme riskini minimuma indirmiş olacaksınız. Beşinci maddemiz işinizi otomatikleştirin. Bu madde aslında diğer maddelere kıyasla daha etkili. Çünkü bunu yapmadığınız takdirde üretimhaneye daha fazla girecek, daha fazla spora maruz kalacak ve daha fazla etkileneceğiniz için hastalık riskiniz artmış olacaktır. Ekipmansız günde 3-4 defa üretimhaneye giriyorsanız ekipmanlı ve otomasyonlu şekilde 2 günde sadece bir defa giriyorsunuz. Çünkü otomasyon her şeyi hallediyor. İlerleyen aşamalarda nasıl daha uyguna otomasyon sistemi kurabilirsiniz bunu anlatacağım. Altıncı maddemiz egzoz fanlarınız bir süreden sonra tıkanacaktır. Bu fanlar tıkanırken tüm koruyucu ekipmanlarınızı giyerek temizlemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde içeride biriken karbondioksit ve bize zararı olan sporlar dışarı atılmış olacaktır. Kısacası bunları halletmeden kesinlikle üretime başlamayın. İstiridye mantarında üretimin ilk kuralı
bu önlemleri almaktan geçer. Elinize bir liste alın ve koruyucu ekipmanlarınızı teker teker tamamlayıp üretime hazır olduğunuzdan emin olun.